Merhaba, selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Şimdi elimde şöyle bir kare tabanım var gördüğünüz gibi. Divari bon ipim var. 270 gram bu. 3 bobin kullanacağım. 270 gramlık. Bunu ben gene 3,5'la işleyeceğim. Üst kısmında da 5,5 milimetrelik tığımı kullanacağım. Aksesuarları, ipleri nereden bulacağınıza dair ben bir video hazırladım. Bu ipleri ve aksesuarları, tabanları nereden aldığımı gösteriyorum o videomda. Bu şekilde bakın. Şimdi burada kare tabanımı işleyeceğim. Buradan kilitliyorum. İki battım, yanına bir. Tabanımızı 2-1, 2-1 böyle işleyeceğim. Kasılma yapmaması için. Şöyle bir, aynı yere bir tane daha batıyorum. Bakın bu şekilde yanına bir tane batacağım. Bu köşeye geldiğimde tam bu köşede buraya bir, aynı ilmeğin içerisine 2 ve gene aynı ilmeğin içerisine 3. kez battım. Köşe kısımlara 3'er kez, ondan sonra 2-1 2-1 geliyoruz. Bakın burada da köşe kısımlara 3'er kez batıyoruz. Şimdi burada hemen şu gene aynı 3,5 milimetrelik tığım, hiç değiştirmiyorum. Tutturdum. Bir zincirimi çektim. Bakın bu dip kısmı gene söylüyorum. Tekrar yeniliyorum. Biraz daha yakın çekeyim. Bakın tutturduğum bu dip kısma bir daha batıyorum. Her sırada. İlmeğin içerisine, tutturduğunuz ilmeğin içerisine bir kez daha batmanız lazım. Bu dip kısımda. Şimdi ben 3,5'la devam ediyorum. Bu köşe kısma geldim. Burada bakın 3 tane artırma yapmıştık. İlkinin içerisine şöyle 2 ve yanındakinin içerisine şöyle 2. Çünkü büyütüyoruz burayı. Döneceği için, kasmaması için burayı artırıyorum. Ve yanındaki bakın 2 battım. Şu hemen yanındaki ilmeğin içerisine de 2 batacağım. Burasının kasılma yapmaması için. Sonrasında tek tek. Sık iğne yapmış oldum. 3 çift 6 tek sık iğne ile gittim. Buraya geldiğimde de hemen şu üçlünün ilk içerisine 2, bir yanına 2 ve bir yanına da 2 batacağım. Şimdi burada hemen şuraya tutturuyorum. Ve tığımı alıyorum. Ben 5,5'u elime aldım. Şimdi bunun üzerine ben gene sık iğne gideceğim. Bakın böyle. Bunu da kare tabanla göstermek istedim özellikle. Kare taban yapılışını, örülüşünü de görmenizi istedim. O yüzden de kare taban tercih ettim. Bunu örerek de yapabilirsiniz. Bakın bu köşe kısma geldim. Şimdi buraya geldiğimde şu ikilinin içerisine bakın. Şöyle 2 battım. Hemen yanına bir tane. Hemen yanına 2 tane. Yani bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift köşeye. Sonrasında tek tek. Ben buraya geldim uç kısma. Şu arkadan hemen bu şekilde içten aldım. İçten aldım. Hemen şuraya şu şekilde tutturdum. Üst kısma çıktım artık. Bunu da biliyorsunuz. Bu başak gibi olan, özellikle şu dip kısımdan alın ki kayma yapmayacak. Hep dip kısma batın arkadaşlar. Çanta bitene kadar. Yoksa kayma yapar. Bakın böyle. Arka ilmeklerden, bu başak gibi olan arka ilmeklerden teker teker alarak üst kısma çıkıyorum çantanın. Artık artırma eksiltme yok. Arkadaşlar burayı kapattım. Ben çantanın üst kısmına çıktım. Bir zincirimi çektim. Tam bakın bu dip kısma, gene bağlantı yaptığımız kısma bir tane batıyorum. Bir tane de başak gibi olan ilmeğin arka kısmında. Bir normal sık iğne. Bir tane arkadan.
Bu hem toparlayıcı bir modeldir. Bu şekilde örerek gideceğim. Bakın bir arkadan, bir de ön kısımdan normal sık iğne. Tuğla dizer gibi düşünün. Bakın şu yan kısma tutturuyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi burada bu yaptığımız ön sık iğnelerin arka kısmından bu şekilde, bu arkadan almış olduğumuz sık iğnelerin de tam bu ön kısmına batarak gideceğiz bu sefer. Tuğla dizer gibi yapacağız. Bakın. Sık iğnelerin arka kısmından, diğer içten alınmış olan sık iğnelerin ön kısmına batacağız. Yani bir arkadan bir önden de gene burada da aynı işlemi modelimizi uygulayacağız. Şuradan hardal sarısı rengimi geçirdikten sonra bir sıra onu öreceğim. Bunda şöyle bir şey yapıyorum. Tam bu dip noktaya batıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Bir tane bıraktım ve buraya batıyorum. Gene bir zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum, buraya batıyorum. Şimdi bunu da aşağı yukarı 12 santime yakın böyle ördüm. 12 santimden sonra yapıyorum bunu. Bunu da size ben hatırlatayım. Bir tane bırakıyorum, gene bir tane atladım normal sık iğne. Bir zincir çektim, bir bırakıyorum, bir tane daha. Böyle yapa yapa gideceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, Himalaya ipim vardı benim böyle fazladan. Onu da hemen şunun üzerine şöyle güzel bir mavi geçeceğim. Ya elinizdeki kalmış herhangi bir iple zaten örebilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz de var. İstiyorsanız, kombinlemek isterseniz. Şöyle gidiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Gene aralara böyle batarak bir sıra zincir, bir sıra aralara batarak gene başa kadar bu rengimizle gideceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, ben bir sıra hardal, bir sıra mavi olmak üzere 4 sıra gittim. Bu şekilde. Sonrasında gene elime kırık beyazımı aldım. Aynı yere. Şimdi bundan sonrasında gene bir tane zincirimi çektikten sonra hemen buraya, yani bu şekilde örerek gideceğim artık. Bir zincirimi çekeceğim. Ve normal yine bata bata ama sadece kırık beyazla birer tane zincir çekiyorum. Bu aralara batarak gidiyorum. Şimdi bu uç kısmına da geldikten sonra artık aralarda birer tane zincir çekmeyi bıraktım. Bakın, bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak, yani bu yan kısma değil bir sonrakine batarak. Çünkü bu arada 2 tane ilmek var. Bu ilmeğin birini atlıyorum, ikincisine. Artık zincir çekmeyi bıraktık. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın bir anda şeklimiz hemen içe doğru direkt kıvrıldı. Kestikten sonra içten hemen şöyle ipimi alayım. İsterseniz bu ipleri içeriden yürüterek de gidebilirsiniz. Bakın böyle. Şunu ördük biz. Bitirdik. Şuradan hemen şöyle bakın. Çantamı hemen içeriye alacağım. Şöyle yerini de belirliyorum bakın. Hemen bu şeklimi de şuradan. Bakın böyle bir şekil vereceğim kenarlarında. Bundan sonrasında üzerine sık iğne yaparak gideceğim. Şimdi buradan sonraki noktada hemen şuraya ipimi takıyorum. Bakın. Sonrasında tek tek sık iğne yapıyorum üste. Öncelikle. Bakın tek tek ilmeklerin arasına batıyorum. Sık iğne yaparak
Önce bir toparlasın, çantamızı bir toparlansın. Böyle. Bakın arkadaşlar, içi de oldukça geniş. Bakın. Çok da rahat eliniz kolunuz sığabilecek genişlikte. Şimdi ben bunun üzerine birkaç sıra bu şekilde yaparak, ipleri de yanlardan keserek, çünkü böyle yapmazsanız ipin duruş şekli güzel olmayacaktır bu kenar kısmı. Birkaç sıra gideceğim ben burada sık iğne yaparak arkadaşlar, bu şekilde. Bu üst kısmı 6 sıra ördüm arkadaşlar. Toplamda çantamızın boyutu 20 santim. Şimdi benim elimde bakın böyle halkam var. Ama ben bunu beyazla öreceğim. Onu da örülüşünü göstereyim size. Bu halkayı komple öreceğim ben. Kulpumuz için. Bakın böyle. Bunu bırakıyorum biraz dikmesi açısından kolay olsun diye. Kolay dikmemiz için. Biraz ip bıraktım kenarda. Hemen bakın şuraya. Bu şekilde kulpumu, ipimizi kulpumuza bu şekilde örerek gidiyorum. Ben bunu diktim. Çok hoş oldu. Çok şirin bir çanta oldu. Şimdi şuraya da, hemen buraya da ben kulpumuzu monte edeceğim. Bu aralardan, şu aralardan dikeceğim. Bakın şu ara ilmeklerden arkadaşlar dikerek gideceğim. Şimdi arkadaşlar ben bitirdim. Bakın içi de oldukça geniş. Gayet büyük. Çok şık da bir duruşu var. Tabii şöyle bakın kilitlerimiz var. Deriye çıtlar. Deriye monte edilmiş. Onları da şöyle, bunlar Instagram üzerinden çanta aksesuarları satan arkadaşlar da var. Bakın şöyle. Benim sayfamda da videom var. Mona Yün evinde de var. Altında videonun telefonu var. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.